Merhabalar, Ağrılar serisinden sırt ağrılarına geldik. Günlük hayatta en çok yaşadığımız sorunlardan biri de sırt ağrılarıdır. Biraz onların oluşmasına sebep olan duygular ve çözüm önerilerinden bahsetmek istiyorum. Sonunda da olumlamalarla bir meditasyonumuz var, iyi geleceğini düşünüyorum. Bu bölge kalp ile bel omurlarının arasını kapsayacak şekilde kaburga bölgesini temsil eder. Burası suçluluk duygusunun kodlandığı bölgedir. Özellikle sınırlar zorlandığında ya da baskı altında hissettiğimizde o bölgede sıkıntılar yaşarız. Aslında bir nevi kendi insanlardan korunmak, incinmekten kaçınmak için beden ağrıyla koruma alanı inşa eder. Ya insanlara mesafe koymak için incitici sözlerle yanından uzaklaştırır ya da geri çekilip içine kapanarak insanların üzerinde güç ve otorite uygulamasını engeller. Bu bölgedeki sıkıntı fiziksel açıdan doğal bir koruma aracı görevi gördüğü için kilo artışı da devreye girebilir. Aynı zamanda birinin sevgisini kaybetme korkusu ya da çok sevdiği birinin ölümü de kişiyi paralize edebilir. Bu durumda kendine yüklenmek, karanlık düşüncelerin içinde kaybolmak, hayal kırıklıkları veya bir düşünceye takılı kalmak en büyük savunma mekanizmasıdır. Eğer bu duyguları biriktirir ve bastırırsak bu bize sırt ağrısı olarak geri döner. Kendine bu sorumluluğu almak zorunda kalacak mıyım? Birilerinden destek görecek miyim? Ya da yaptığım seçimlerden insanlar bana nasıl tepki gösterecek gibi sorular soruyorsan ki bu soruları sorman son derece normaldir. Ama bunun içinde kalıyorsan, zihnini meşgul ediyorsan bil ki bir süre sonra sırt ağrısına maruz kalacaksın. Gerçeklerle yüzleşmekten korkan kişilerde kendi mutsuzluğun içine çekme eğilimi, duyguları bastırma ve yüzleşmekten kaçınma durumları fazla miktarda mevcuttur. Bu durum sadece sırtta değil, akciğer ve göğüste, kalpte de sorunlar yaratabilir. Mesela öfke, üzüntü, hayal kırıklıkları ve kin içindesin ama bunu saklamak için çok özgür, neşeli bir imaj çiziyorsun. Bu ikilem sadece sırt omurunda değil, o bölgede bulunan bağlantılı organlarda da sıkıntılar yaratabilir. Yine kontrolü kaybetme, güçsüz kalma korkusu, kendini ya da diğer insanları suçlama eğilimi ve aslında derinlerde yatan yoğun öfke duygusu bedene şiddetli bir tepki şeklinde yansıyabilir. Bunun üzerine olumsuzluklara kafa yorma, her şeyi mantıklı tarafıyla çözme ve yaşama eğilimi olur. Aynı zamanda kendini işe boğup bir türlü tatmin olmamaya başlar kişi. Böylece karaciğer ve kan dolaşımını etkileyen pek çok rahatsızlıklara yol açabilir. Yargılama da aynı ağrıları yaratır. Nasıl dersek, hem eğlenmek ve hem de kendine zaman ayırmak istiyor olabilirsin. Yeterince zamanın olmuyor ya da yetişemiyorum ikilemi suçluluk duygusunu besler. Suçluluk duygusu arttıkça kendi yargılama artar ve kısır döngünün içinde kendini olduğu gibi kabul etmekte zorluk çekerken kendini kilitlersin. Bu kilit de mide ve safra keseni etkiler. Bir başka duygu hareket etmeden duramıyor, bedenin dinlenme ve rahatlama ihtiyacına kulak vermeyip sınırları aşacak şekilde zorluyorsan. Bedenin yardım çığlıkları atmaya başlar. Aslında bu kadar çok hareket etmenin sebebi bir kişiyi, bir düşünceyi ya da durumu unutmak ve ondan kaçmaya çalışıyor olmaktır. Çünkü durursan onlarla ilgili yüzleşmen gerekebilir ve bu bilinçaltının hiç de istediği bir şey değildir. Özellikle sevdiklerini kaybetme korkusu ve bunun getirdiği baskıyla açığa çıkan fedakarlık maskesi altında kurban rolü direkt sırt bölgesini ve bağlı olduğu organları etkiler. Özetle sırt ağrıları hayatla kurulan zor ilişkinin açık bir göstergesidir. Yaşam enerjisini dışa vurmakta zorlanmak, suçluluk, karamsarlık, destek ihtiyacı ana konular içine girer. Burada yapılması gereken en önemli şey varoluş enerjimizi daha aktif, daha akışkan bir şekilde ifade etmek, karamsar hisleri bırakmak, insanlara karşı daha açık olmaktır. Şimdi kısa bir meditasyonla sırtımızı rahatlatalım. Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum ve derin derin nefes al. Nefesine odaklan. Bir yandan beni dinlerken bir yandan da vücudunun nefeste rahatlayıp gevşemesini gör ve izle.
Kendimi sevgiye açmayı kabul ediyorum. Kendime saygı duyuyor, olduğum gibi kucaklıyorum. Hayatımı yeni bir ışığın altında görmeyi seçiyorum. Mükemmel bir dünyada yaşamıyor olabilirim. Ama her durumu olduğu gibi kabul ederek ışığımı parlatmayı seçiyorum. Hayatımı doyasıya yaşayabilmek için duygularımı kabul ediyorum. Huzuru hayatıma geri çağırıyorum. Kendimi yeniliyorum. Kendimi gerçek sevgiyi deneyimlemeye açıyorum. Kendime karşı daha esnek ve hoşgörülü olmayı kabul ediyorum. Her olayda olumlu bir taraf görmeyi öğreniyorum. Sahip olduklarım için minnet duymayı ve hayatımdaki bolluğu görmeyi seçiyorum. Kendime zaman ayırmaya, yaşamaya hakkım var. Yetişkin tarafımla çocuksu tarafımın birlikte yaşamasına izin veriyorum. Kendime güveniyor, yardım alıyor, sorumluluklarımı paylaşıyor. Böylece hayatın dizginlerini yeniden ele geçiriyorum.